uzaya zorla gönderilen ve orada ölüme terk edilen bir ortaokul öğretmeni, uzayda yaşama savaşı verirken esrarengiz bir varlığın teması, gizem dolu bir hikayeye hazırsanız başlıyoruz. İyi seyirler. Ryland Grace için her şey, tıbbi bir ünitenin kapağının açılması ve yapay zeka, Mary'nin mekanik sesiyle başladı. Koma halinden uyandırılan Ryland'ın zihni tam bir boşluktan ibaretti. Mary'nin kimlik sorularına cevap veremeyince yaşadığı dehşet katlanarak arttı. Robot kolların müdahalesinden panik içinde kaçarak kendini geminin koridorlarına attı. Issız gemide bir ses, bir nefes ararken bulduğu ilk kişi, hayatını çoktan kaybetmiş bir mürettebat arkadaşıydı. Bu korkunç manzara Ryland'ı derin bir şoka soktu. Nerede olduğunu anlamaya çalışırken bir pencereye ulaştı ve gördüğü uçsuz bucaksız karanlıkla uzayda olduğunu idrak etti. Garip bir şekilde etrafındaki karmaşık makinelerin ne işe yaradığını biliyordu. Bu yetenek onun bir bilim insanı olduğunun ilk kanıtıydı. Bir sonraki odada ise dev ekranlarda dönen dünya manzaraları kaybettiği eviyle arasındaki tek bağdı. Temiz kıyafetlerini giydiğinde Mary ondan bir video günlüğü kaydetmesini istedi ancak Ryland'ın tek isteği kaptanla konuşmaktı. Mary'nin verdiği cevap buz gibiydi. Mürettebattan hayatta kalan tek kişi kendisiydi. Dünyaya dönme komutu reddedilince ekranlara odaklanan Ryland, güneşi gördüğünü sandı ve mesaj göndermek istedi. Fakat Mary, sinyalin ulaşmasının 12 yıl süreceğini söyleyince gerçek yüzüne çarptı. Baktığı güneş bizimki değildi. Yakıtın azaldığını fark edip hızlı bir hesaplama yaptığında, dünyadan tam 113,8 ışık yılı uzakta olduğunu anladı. Bu sarsıcı gerçekle birlikte anıları birer birer geri gelmeye başladı. O bir moleküler biyologtu ve eskiden Petrova hattı denilen o gizemli enerji, hattını araştıran Ark Işık projesini yakından takip ediyordu. Bir ortaokul öğretmeni olarak ders anlatırken öğrencileri, güneşten Venüs'e uzanan ve güneşin enerjisini emerek dünyayı donduran o kızıl ötesi, hattın ne olduğunu soruyorlardı. Ryland 30 yıl içinde yaşamın yok olabileceği korkusuyla titreyen çocuklara dünyanın en zeki insanlarının bir çözüm bulacağına dair söz veriyordu. Günümüzde ise Ryland bu ağır yükle başa çıkabilmek için bulduğu bir şişe vodkayla sarhoş oldu. Yalnızlığın getirdiği çaresizlikle ölen arkadaşlarının kıyafetlerinden bir bebek yapıp onunla dans edecek kadar akıl sağlığının sınırlarını zorladı. Kim olduğunu çözmek için beyaz tahtaya notlar alırken hayatını değiştiren o güne dair bir anı daha canlandı. Okul çıkışında Petrova ekibinin başındaki Eva yanına gelmişti. Ryland'ın yaşam için suya gerek yoktur temalı aykırı makalesini okumuş ve yardımını istemişti. Ryland, bu makale yüzünden üniversiteden kovulduğunu hatırlatsa da Eva gerçekleri biliyordu. Ryland bir üstüne hakaret ettiği için dışlanmıştı ve gidecek hiçbir yeri yoktu. Eva, güneşin yüzeyindeki o hattın içinden alınan örneklerin aşırı sıcakta yaşadığını söyleyince Ryland'ın teorisi bir anda hayati önem kazandı. Güneşin ölüşü kesinleşince Ryland görevi kabul etti ve laboratuvara girdi. Dünya liderleri izlerken incelediği o gizemli örneklerin hareket ettiğini gördü. Fakat bu maddeler o kadar karanlıktı ki işlerini görmek imkansızdı. Defalarca denemeden sonra doğru ışık frekansını bulan Ryland, bunların aslında mikroskobik uzaylı hücreleri olduğunu keşfetti. Hücrenin yapısını çözmek için yaptığı testler, organizmayı öldürse de ona ihtiyacı olan veriyi sağladı. Analiz sonuçları şoke ediciydi. Hücreler büyük oranda sudan oluşuyordu. Yani kendi teorisi yanlış çıkmıştı. Bu hayal kırıklığıyla laboratuvarı birbirine kattı. Sakinleştiğinde ise bu hücrelerin hareket ederken yaydığı kızılötesi dalgaların Petrova hattıyla birebir eşleştiğini fark etti. Bu canlılar güneş enerjisini emip hareket etmek için dışarı atıyorlardı. Eva, Ryland'ın görevini tamamladığını düşünerek ona artık gidebileceğini, işi diğer uzmanların devralacağını söyledi. Ryland, araştırmanın bu noktasında işine o kadar kapılmıştı ki vazgeçmeyi reddetti. Dünyaya yardım etmek istediği konusunda ısrar edince Eva, daha ileri deneyler yapabilmesi için 3 adet hücreyi onda bırakmayı kabul etti. Ryland'ın kafasındaki en büyük soru, bu hücrelerin neden Merkür gibi yakın bir hedefi pas geçip doğrudan Venüs'e yöneldiğiydi. Bu gizemi çözmek için bir hırdavatçıya gidip sıradan malzemelerden oluşan ilginç bir alışveriş listesi hazırladı. Kurguladığı düzenek basitti ama dahiceydi. Büyük bir kutunun içine Venüs atmosferindeki kızıl ötesi ışığı taklit eden daha küçük bir kutu yerleştirdi. Eğer bu canlılar ışığa ve karbondioksite yönelirse Venüs'ü neden seçtikleri kanıtlanmış olacaktı. Kutuyu mühürleyip sistemi çalıştırdığı an hücreler sanki bir komut almış gibi bulundukları tabaktan fırlayıp kutunun içine daldılar. Teori doğruydu ancak küçük bir sorun vardı. 3 hücre artık kutunun içinde serbestçe dolaşıyordu. Kapak açıldığı an hücreler en yakın ışık kaynağına doğru kaçacaklardı. Ryland, muhafızların yardımıyla laboratuvarı tamamen mühürletti ve kendini içeriye hapsetti. Tüm ışıklar söndürüldükten sonra kutuyu açtı ve kendi parıltıları sayesinde 3 hücreyi hemen yakaladı. Ancak karanlığın içinde şaşırtıcı bir detay fark etti. Odada 3 değil 4 hücre parlıyordu. Bu hücrelerin üremek için hem güneş ışığına hem de karbondioksite ihtiyaç duyduğunu kanıtlıyordu. Venüs tam olarak bu yüzden onların
onların doğumhanesiydi. Bu büyük haberi Eva'ya ulaştırdıktan hemen sonra askeri bir jetle oradan alındı. Yolculuktaki hız ve sarsıntı onu o kadar paniğe sevk etti ki bilincini açık tutabilmek için ağır bir uyku ilacı almak zorunda kaldı. Gözlerini bir uçak gemisinde açan Ryland jetten iner inmez mide bulantısıyla boğuştu. Eva onu vakit kaybetmeden dünyanın en seçkin bilim insanları ve liderlerinden oluşan bir konsey ile tanıştırdı. Uzmanlar Ryland'ın deneyini tekrarlamış ve aynı sonuçları almıştı. Bu yeni yaşam formuna astrofagi adını verdiler ve yakıt olarak kullanmak üzere tam 2 milyon kilo üretmeyi hedeflediler. Ryland bu miktarın devasalığı karşısında şaşırınca Eva ona projenin en karanlık sırrını açıkladı. Güneşimiz ölen tek yıldız değildi. Bu felaket tüm evrene yayılıyordu. Şimdiye kadar bu salgından kurtulan tek bir yıldız vardı. 11 ışık yılı uzaktaki Tau Jeti. Tau Jeti'nin neden bağışık olduğunu öğrenmek için oraya bir uzay aracı gönderilmesi gerekiyordu. 2 milyon kilo astrofag bu uzun yolculuk için gereken muazzam yakıtı sağlayacaktı. Ryland bu kadar yakıtın tek bir kıvılcımla tüm Kaliforniya'yı yok edebileceğini söyleyince Eva bu yüzden okyanusun ortasında bir gemide olduklarını belirtti. Ancak acı bir gerçek daha vardı. Bu yakıt sadece tek yönlü bir yolculuğa yetiyordu. Astronotlar orada ölecek. Buldukları sonuçları ise özel problarla dünyaya geri göndereceklerdi. Gemiye Türkçe karşılığı son çare olan Hail Mary adı verildi. Tüm bu anılarını geri kazanan Ryland gemide kendine çeki düzen verip düzgünce giyindi. Mürettebat arkadaşlarının cansız bedenleri başında son kez yas tuttu. Onları temizleyip ceplerine fotoğraflarını yerleştirdi ve fedakarlıkları için teşekkür eden duygusal bir konuşma yaptıktan sonra cesetleri uzay boşluğuna bıraktı. O an ne pahasına olursa olsun bu görevi tamamlayacağına dair kendi kendine söz verdi. Bir süre sonra yapay zeka Mary, Tau Jeti'ye ulaştıklarını bildirdi ve motorlar sustu. Gemi yörüngeye girerken yerçekimi tamamen yok oldu ve Ryland içeride süzülmeye başladı. Dışarı baktığında burada da bir Petrova hattı olduğunu ama yıldızın hala sağlıklı göründüğünü fark etti. Fakat asıl şoku yakınlarda süzülen başka bir uzay gemisini gördüğünde yaşadı. Panikle pilot koltuğuna geçip gemisini uzaklaştırmaya çalışsa da gizemli araç onu her yerde gölge gibi takip ediyordu. Sonunda karşı gemiden Hail Mary'e doğru bir nesne fırlatıldı. Ryland bunun bir patlayıcı olabileceğinden korkup ilk başta görmezden geldi. Ancak nesne gemiye çarpıp uzağa savruldu. Yabancı gemi bu kez daha yavaş bir hızla ikinci bir parça gönderdi. Ryland ne olduğunu anlamak için riskli bir uzay yürüyüşüne çıkmaya karar verdi. Kıyafetini giyip talimatlara hızlıca göz attıktan sonra gemiyi oldukça acemi bir şekilde terk etti. Büyük bir boğuşmanın ardından son anda hamle yaparak nesneyi yakalamayı başardı. Gemiye döndüğünde nesneyi açmaya çalıştı ama ne yaptıysa olmadı. Yaptığı tarama sonucunda nesnenin xenon gazından yapıldığını gördü. Bu durum mantığa tamamen aykırıydı. O an yerçekimini geri getirmek için geminin santrifüj sistemini hatırladı ve sistemi aktif etti. Gemi dönmeye başlayıp yerçekimi oluşunca nesneyi tekrar analiz etti ama sonuç yine xenon çıkıyordu. Sonunda üst kısmını çevirmeyi başardı ancak tam o anda Mary içeride yabancı bir varlık olduğu uyarısını verdi. Ryland panikle nesneyi eldiven kutusuna koydu ve içinden çizgili tuhaf bir küre çıktı. Altındaki ikinci kapağı da açınca çubuklu, daha küçük bir küreyle karşılaştı. Bu parça elinden kurtulup havada kendi başına durunca Ryland bunun bir mesaj olduğunu anlayarak onu hemen bir uzay haritasıyla karşılaştırmaya başladı. Ryland karşısındaki nesnenin aslında bir konum tarifi olduğunu fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu gizemli ziyaretçinin ana vatanı dünyadan bile daha uzaktaydı. Hemen harekete geçerek küre üzerindeki çubukların yerini değiştirdi, dünyanın yerini işaretledi ve mesajı yabancı gemiye geri gönderdi. Çok geçmeden uzaylıdan yanıt gecikmedi. Gemiye doğru tünel şeklinde yeni bir parça uzatıldı. Ryland bu daveti anlayıp Hail Mary'yi tünele yaklaştırdı ve iki gemi saniyeler içinde birbirine kenetlendi. Ryland astronot kıyafetini kuşanıp bu geçici koridorda dikkatli adımlarla ilerledi ve diğer geminin penceresinden içeri baktı. Camın ardında aniden bir şey hareket edince öyle bir irkildi ki tünelin boşluğunda geri savruldu. Son anda duvara tutunarak dengesini koruyabildi. Tekrar pencereye yaklaştığında karşısında hareket eden tuhaf bir el gördü. Uzaylı elindeki küçük Ryland ve gemi maketlerini kullanarak ona kendi gemisine dönmesi gerektiğini işaret ediyordu. Ryland içeri girer girmez tünel bağlantısı kesildi ve yabancı gemi de Hail Mary gibi kendi ekseni etrafında dönmeye başladı. Bağlantı tekrar kurulup kapıyı açtığında Ryland muazzam bir hava basıncıyla sarsıldı. Ancak artık tünelin içinde de yapay yer çekimi oluşmuştu. Ryland bu kez yolu aydınlatmak için tünele ışıklar yerleştirerek ilerledi. Pencereye ulaştığında yanındaki eriştelerden yaptığı basit gemi modelini gösterdi. Uzaylı bu kez iyice yaklaştı. Ryland onun 5 bacaklı, yürüyen dev bir kayaya benzediğini ilk kez o an net bir şekilde gördü. Heyecanla merhaba dediğinde uzaylı ağzını açıp tüyler ürpertici bir ses çıkarınca Ryland korkuyla bağırdı ve kendini korumak için elindeki aleti salladı. Uzaylı korkuyla geri çekilince Ryland aşırı tepkisi için özür diledi. Aradaki buzlar erimeye başladığında uzaylının Ryland'ın tüm hareketlerini taklit ettiği fark edildi. İkisi de bir süre saçma sapan pozlar vererek birbirlerini tarttılar. Ardından uzaylı pencereyi tıklatmaya başladı. Ryland onun pencerenin arkasına bıraktığı bir tasmayı işaret ettiğini anlamakta zorlansa da sonunda mesajı aldı. Uzaylı sürekli miğferini çıkarmasını
istiyordu. Ama Ryland bu riski göze alamadı. Işıklar sönmeye başlayınca kendi gemisine dönmek için hamle yaptı. Tam o sırada tasmadaki 8'li halka detayını fark etti. Bu oksijenin evrensel sembolüydü. Uzaylı tünelin içinde solunabilir hava olduğunu söylemeye çalışıyordu. Ryland önce tereddüt etse de sonunda miğferini çıkardı ve rahatça nefes alabildiğini gördü. Gemisine döndüğünde bulduğu diğer verileri inceleyince karşısındaki canlıların da kendi yıldızlarındaki Petrova hattı sorunu yüzünden buraya geldiklerini anladı. Ryland tekrar tünele döndü. Artık beraber çalışmaları gerekiyordu ama önce bir iletişim yolu bulmalıydılar. Matematiğin diline güvenerek ona bir mezura uzattı. Uzaylı duvarındaki bir bölmeyi açıp mezurayı aldı ama onunla sadece oyun oynadı. Saatini gösterdiğinde de bir tepki alamadı. O an bir şeyi fark etti. Uzaylı gemisinin içi tamamen karanlıktı ve yaratığın bir yüzü yoktu. Ryland bu canlının kör olduğunu ve ses dalgalarıyla yani eko konumla gördüğünü anladı. Uzaylıya Rocky adını verdi ve gemisine gidip saatini sayıları kabartmalı olacak şekilde modifiye etti. Rocky sayıları hissedebilince sevinçten küçük bir dans yaptı. Ryland ona tamam anlamında baş parmak kaldırmayı öğretmek istedi ama Rocky'nin kol yapısı sadece parmağını indirmesine izin veriyordu. Rocky aniden ortadan kayboldu ve üzerinde dönen semboller olan gizemli bir nesneyle geri döndü. Bu onların kendi saatiydi. Ryland hemen dizüstü. Bilgisayarı ve mikrofonuyla tünele döndü. Rocky'nin her sayı için çıkardığı sesleri kaydederek bir sözlük oluşturmaya başladı. Bu süreçte yapılan her testi dünyaya gönderilecek problara kaydetmeyi de ihmal etmiyordu. Uzaylıların kullandığı, o ana kadar görmediği bu gizemli malzemeye Zenite adını verdi. Bir gün Rocky'ye meşhur astrofaj hücresini gösterdiğinde Rocky onu hemen tanıdı ve durumun çok kötü olduğunu doğruladı. İkisi de aynı düşmana karşı savaşıyordu. Rocky artık yalnız olmadığı için çok mutluydu. Kendi mürettebatını da tıpkı Ryland gibi bu uğurda kaybetmişti. Yıldızları birlikte kurtarmak için söz verdiler ve Ryland ona dostça bir yumruk tokuşturmayı öğretti. Ryland geliştirdiği çevirmen sayesinde Rocky ile verileri tartışmaya başladı. Hatta yazılımdaki seslerle oynayarak Rocky'nin en çok hoşuna giden tonu buldu. Bir keresinde Ryland uyumak için tünelden ayrıldığında Rocky bunu ölüm sanıp paniğe kapıldı. Ryland ona uykuyu anlatınca Rocky bu kelimeyi kendi diline çevirdi ve kendi türlerinin korunmak için hep beraber uyuduklarını açıkladı. Rocky, Ryland ile beraber uyumayı teklif etti. Ryland başta bunu garipsese de Rocky'nin ölen arkadaşlarının bir daha hiç uyanmadığını, izlediğini duyunca duygulanıp kabul etti. İkisi pencerenin önünde beraber uykuya daldılar. Bu derin uyku sırasında Ryland'ın zihninde bir anı daha belirdi. Eva, onu görev için seçilen 3 asıl astronotla tanıştırıyordu. Gelecekteki asıl ekip üyeleri, görev bittikten sonra kendi yaşamlarına son verebilecekleri bir yöntemin gemide hazır bulundurulmasını şart koşmuşlardı. Aksi takdirde uzay boşluğunda yavaş ve acılı bir açlık ölümüyle yüzleşmek zorunda kalacaklardı. Ryland onlara geminin devasa motorlarının nasıl bir güçle çalıştığını uygulamalı olarak gösterdi. Kullanılan yakıt maddesi saniyeler içinde koca bir ton metali eritebilecek kapasitedeydi. Günümüzde ise Ryland bu ağır hatıralarla boğuşurken aniden gemiden yabancı bir ses duydu. Kapıyı açtığında Rocky'nin basınçlı bir balonu kişisel astronot kıyafeti gibi kullanarak kendi gemisine sızdığını gördü. Rocky meraklı gözlerle gemiyi turlarken bir yandan da etrafın dağınıklığı yüzünden Ryland'ı azarlamaktan geri durmadı. Ryland her ne kadar ayrı gemilerde çalışmanın daha verimli olacağını savunsa da Rocky onu dinlemedi. Beraber çalışabilmek için bu gemide kendine ait bir bölme inşa edilmesini istedi. Ortak çalışma süreci başladığında Ryland, Rocky'nin ne kadar otoriter olduğundan ve yemek yeme alışkanlıklarının korkunçluğundan yakınmaya başladı. Rocky duvarların arkasını görebilen, anatomisi ve keskin işitme duyusu sayesinde Ryland'a gemide hiçbir mahremiyet alanı bırakmamıştı. Teknolojik tartışmaları sırasında Ryland çarpıcı bir şeyi fark etti. Rocky'nin türü radyasyon hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Rocky'nin arkadaşlarını radyasyonun öldürdüğünü, kendisinin ise atölyesi yakıt deposuna yakın ve korunaklı olduğu için sağ kaldığını anladı. İkili yeni yakıt örneklerine ihtiyaç duyduklarına karar verince Ryland gemileri ayırdı ve en yakın gezegene rota kırdı. 11 gün sürecek bu yolculukta Ryland, Rocky'ye dünyanın tarihine ve kültürüne dair kayıtlar izletti. Rocky ise 186 yıldır beraber olduğu eşine duyduğu özlemi paylaştı. Bu sırada Ryland bir anısını daha hatırladı. Fırlatmadan 3 gün önce ekip arkadaşlarıyla bir barda oturuyordu. O an kendini huzursuz hissedip dışarı çıktığında Eva ile karşılaştı. Ölüme gideceklerini bilmelerine rağmen herkesin bu kadar neşeli görünmesini garipsediğini söyledi. Eva ise dostluk bağının, astronotların bu zorlu psikolojik yükle başa çıkmalarını sağlayan en büyük güç olduğunu anlattı. İkili tekrar bara döndü. Hatta Eva o gece karaoke yapacak kadar neşeliydi. Günümüzde gemi nihayet hedef gezegene ulaştı. Ryland atmosferin büyüleyici renklerini görünce hayranlığını gizleyemedi. Uzay yürüyüşüne çıkarak binlerce astrofage hücresini kendine çekecek parlak bir ışık düzeneği kurdu. Oluşan parıltı tek kelimeyle muazzamdı. Bu yeni dünyaya keşif anının heyecanıyla Adrien adını verdiler. Gemiye getirilen örnekler üzerinde yapılan testler kafa karıştırıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Gezegene inen hücre sayısıyla ayrılan hücre sayısı aynıydı. Oysa oraya üremek için gidiyorlardı. Bu hiç mantıklı değildi. Daha detaylı analizler örneklerin içinde yabancı bakterilerin olduğunu gösterdi. Yani Adrien'de yaşam vardı. Rocky bu bakterilerin astrofagi avlayan bir tür yırtıcı olduğunu keşfetti. Bu yırtıcılar sayesinde astrofage kontrol altında tutuluyor, güneşi
söndürecek kadar çoğalamıyordu. Eğer bu bakterileri yakalayıp kendi gezegenlerine götürebilirlerse her iki dünyayı da kurtarabilirlerdi. Ancak bu bakteriler sadece atmosferdeki bulutlarda bulunuyordu ve gemi atmosfere girecek kadar dayanıklı değildi. Rocky bulutlara ulaşacak kadar uzun bir zincir yapmayı teklif etti. Ryland bu yöntemi uzayda balık tutmaya benzetti. Pilotluk deneyimi kısıtlı olan Ryland gemiyi atmosferin sınırına kadar yaklaştırabilmek için uzun süre pratik yaptı. Bu sırada Rocky dünyaya gönderilmek üzere videolar kaydediyordu. Ryland bu kayıtların ancak bir probe yardımıyla ulaşacağını, kendilerinin ise geri dönmeyeceğini açıklayınca Rocky bunu kabul etmedi. Ryland'a kendi yakıtından bir miktar vererek her ikisinin de hayatta kalabileceği bir plan sundu. Ryland bu dostluk karşısında gözyaşlarına hakim olamadı ve Rocky'nin balonuna sarıldı. Tam o sırada Ryland'ın zihninde bir patlama anı canlandı. Fırlatmadan 3 gün önce laboratuvarda büyük bir kaza yaşanmış, her yer alevler içinde kalmıştı. Günümüzde ise Ryland gemiyi atmosferin sınırında tutarken zincirin ucundaki probu bakterileri toplaması için aşağı bıraktı. İşlem bittiğinde probu geri almak için dışarı çıktı. Ancak atmosferin aşırı ısısı gemiye zarar vermeye başlamıştı. Aniden kopan bir metal parçası Ryland'a çarparak onu bayılttı. Ryland hızla kendine geldiğinde probun geminin altında kontrolsüzce sallandığını gördü. Sıcaklık tehlikeli bir hızla artıyordu. Rocky içeri girmesi için yalvarsa da Ryland vazgeçmedi. Probu yakalamak için atladığında kopan başka bir parçaya çarptı ve emniyet halatına dolandı. Halatı bıçağıyla keserek son bir hamleyle gemiye tutundu ve içeri girmeyi başardı. Gemi gezegenden uzaklaşırken gövde patlamanın eşiğindeydi. Ryland motorları sonuna kadar zorlayarak tehlike bölgesinden uzaklaştı. Ancak motorları kapattıklarında gemi kontrolsüz bir dönüşe geçti. Yakıt tankındaki bir delik yüzünden 2 konteynerin atılması gerekiyordu. Şiddetli sarsıntı altında Ryland büyük bir çaba harcayarak o düğmelere basmayı başardı. Konteynerlerin fırlatılmasıyla gemi nihayet dengeye kavuşsa da yaşanan ani basınç değişikliği ikisini de bayılttı. Ryland kendine geldiğinde yerçekimi sistemini devreye sokmaya çalıştı ama bilinci tekrar kapanınca başaramadı. Rocky uyandığında dostuna seslenmeye çalıştı ancak çeviri cihazı bozulmuştu. Çaresiz kalan Rocky kendi hayatını hiçe sayarak koruyucu balonundan çıktı ve panik halindeki geminin kontrol düğmelerine bizzat bastı. Gemi yavaşlayıp yerçekime oturduğunda atmosfer dışındaki hava Rocky'ye büyük bir acı veriyordu. Buna rağmen dostunu bırakmadı ve Ryland'ı güçlükle tıbbi bölmeye taşıdı. Gemideki robotlar Ryland ile ilgilenmeye başlarken Rocky daha fazla dayanamayıp bayıldı. O anlarda Ryland'ın zihninde geçmişten bir parça daha aydınlandı. Laboratuvardaki patlama Astrofage ile yapılan basit bir hata yüzünden gerçekleşmişti. Asıl bilim insanı ve yedeği o patlamada ölünce yeni birini eğitecek vakit kalmamıştı. Eva bu yüzden Ryland'ın gitmesi için baskı yapmıştı. Ryland bu intihar görevini reddedince aralarında sert bir kavga çıkmış. Eva, Ryland'ın hayatta kaybedecek hiçbir şeyi, ne bir ailesi ne de bir evcil hayvanı bile olmadığını yüzüne vurmuştu. Kararını vermesi için ona sadece 3 saat tanımıştı. Günümüzde uyanan Ryland, yerdeki koyu renkli izleri takip ederek Rocky'nin balonuna ulaştı. Dostunun iyileşmek için uyuduğunu görünce derin bir nefes aldı ve eskisi gibi camın arkasına kıvrılıp beraber uyudular. Uyandığında Rocky'nin bilgisayara bıraktığı "evlerimizi kurtar" mesajını bulan Ryland hemen işe koyuldu. Astrofage'yi avlayan bakterileri başarıyla ayrıştırdı. Onlara Tamoa adını verdi ve bu bakterileri Venüs atmosferinde hayatta kalabilecek şekilde Zenite kaplarda yetiştirmeye başladı. Rocky'nin uzun süre uyanmaması Ryland'ı korkutuyordu. Ona sürekli moral verici konuşmalar yaptı. Balonun üzerine çizimler astı. Bir gün uykusundan bir sesle uyanan Ryland, karşısında sapasağlam duran Rocky'yi görünce ona sıkıca sarıldı. Tamoa çiftliği devasa bir boyuta ulaşmıştı. Bu da artık her ikisinin de evine dönebileceği anlamına geliyordu. Kutlamayı havai fişek videoları izleyerek yaptılar. Ryland, dostuna veda hediyesi olarak insanlık bilgilerinin olduğu bir bilgisayar ve bir stres topu verdi. Rocky ise karşılık olarak onu kendi gemisine davet etti. Ryland, Zenite'den yapılma özel bir giysiyle ilk kez uzaylı teknolojisini yerinde inceledi. O muazzam gemiyi gezerken son ve en acı anısı canlandı. 3 saatin sonunda Eva'ya gitmeyeceğini söylemişti. Eva ise insanlığın geleceği diyerek muhafızları çağırmış. Ryland kaçmaya çalışsa da onu yakalayıp zorla uyuşturucu enjekte etmişlerdi. Ryland bu kutsal göreve aslında kelepçelenerek bindirilmişti. Günümüzde ise Rocky, Ryland'ın gemisindeki hasarları onardı ve ayrılık vakti geldi. Tünelde yapılan o duygusal ve biraz da tuhaf vedanın ardından gemiler farklı yönlere doğru süzüldü. Ryland yeniden o derin sessizliğe gömülmüştü ki yapay zeka Mary gemide bir sızıntı olduğunu bildirdi. Kontrol ettiğinde bakterileri taşıyan Zenite kabın kırıldığını gördü. Sızıntıyı mühürledi ama aklına korkunç bir gerçek geldi. Rocky'nin gemisi tamamen Zenite'den yapılmıştı. Eğer bir tane bile Tamoa bakterisi Rocky'nin gemisine sızarsa tüm yakıtı yer bitirir ve Rocky uzayda mahsur kalırdı. Ryland bir seçim yapmak zorundaydı. Ya dünyaya dönecekti ya da yakıtının yettiği tek yere, yani Rocky'yi kurtarmaya gidecekti. En iyi arkadaşının ölüme terk edilmesine gönlü razı gelmedi. Tüm verileri ve bakteri örneklerini kapsüllere yükleyip dünyaya gönderdi. Ardından gemisinin rotasını Rocky'ye doğru kırdı. Günler sonra dostunun gemisine ulaştı ve Rocky onu içeri alana kadar cama vurdu. Yıllar sonra Ryland'ın gönderdiği kapsüller dünyaya ulaştı ve insanlık kurtuldu. Eva, kayıtlarda Rocky'yi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu sırada Rocky'nin gezegeni de çoktan kurtarılmıştı
ve Ryland artık orada, uzaylılar arasında kendine ait bir evde yaşıyordu. Uzaylı dilini tamamen öğrenmişti. Artık çevirmene bile ihtiyacı yoktu. Rocky bir gün ona dünyanın bir gemi gönderdiğini ve dönebileceğini söylese de Ryland orada kalmayı seçti. Artık o, küçük uzaylı çocuklara evrenin sırlarını anlatan bir öğretmendi.